Savaşın başladığı yerde açlık. Sizce Ramazan sadece 1400 yıllık bir gelenek mi? Yoksa insanoğlunun hücrelerine kazınmış, 5000 yıllık bir arınma genetiği mi var? Bugün, Mezopotamya'nın tozlu tabletlerinden çıkıp, zigguratların zirvesine, oradan da İnanna ile Ölüler Diyarı'nın karanlığına ineceğiz. Hazırsanız, tarihin en eski açlık ritüeline yolculuk başlıyor. Sümerler'de oruca dair bilgilerimiz doğrudan oruç tutun diyen bir ilmihal kitabından değil, ağıt yazıtları, kraliyet yazıtları ve tapınak ritüelleri içeren kil tabletlerden gelir. Ünlü Sümerolog Kramer'in tercüme ettiği tabletlerde, halkın büyük felaketlerden, kıtlık, istila ve salgından korunmak için tanrıları, özellikle Enlil ve Anu'yu yatıştırmak adına topluca yemek içmeyi kestiği görülür. Lipit-İşler kanunları ve ay takvimi. Sümerlerin ay takvimini kullanması, orucun belirli ay döngülerine bağlanmasının temelidir. Ayın evrelerine göre yapılan ritüellerde oruç, bedensel bir hazırlık evresidir. Sümerler'de oruç nasıl tutulurdu? Sümerler'de oruç, modern anlamdaki imsak-iftar disiplininden biraz farklı ama mantık olarak aynıydı. Kısıtlı oruç, besin ayrımı, çoğu zaman hayvansal gıdalardan, yağlı yiyeceklerden ve şaraptan uzak durma şeklinde uygulanırdı. Bu, günümüzdeki vegan detoksuna benzer bir arınma yöntemiydi. Tam açlık seansları, tapınak rahipleri, En veya Entu, tanrılarıyla iletişime geçmeden önce zihinlerini berraklaştırmak için günlerce hiçbir şey yemezlerdi. Buna zihinsel şeffaflık orucu diyebiliriz. Yas ve pişmanlık orucu. Bir şehir günah işlediğinde veya bir kral öldüğünde, halk yas göstergesi olarak süslenmeyi bırakır ve gün boyu yemek yemezdi. Bu, orucun nefsini terbiye etme ve tevbe fonksiyonunun tarihteki ilk örnekleridir. Bilimsel perspektiften bakıldığında, Sümerlerin oruç tutma nedenleri 3 ana başlıkta toplanır. Biyolojik adaptasyon, kıtlık dönemlerinde vücudun az enerjiyle hayatta kalma mekanizmasını, bir kutsallık zırhına büründürerek toplumsal dayanıklılığı artırmak. Psikolojik katarsis, açlığın yarattığı hafifleme hissini, Tanrı'ya yakınlık ve ruhsal bir yükseliş trans hali olarak yorumlamaları. Sosyolojik disiplin, ortak bir amaç, yağmur duası veya savaş hazırlığı için tüm şehrin aynı anda aç kalması, toplumsal bağ güçlendiren bir kolektif bilinç oluşturuyordu. İnanna'nın dönüşü, ilk bekleyiş oruçları. Sümer mitolojisinde en sarsıcı hikayelerden biri İnanna'nın yeraltına, yani Ölüler Diyarı'na inişidir. İnanna yeraltına indiğinde yeryüzünde yaşam durur. Bitkiler kurur, üreme kesilir. Ritüelin aslı, Sümer halkı, tanrıçalarının geri dönmesi için dua ederken yas orucu tutardı. Bu, tarihteki ilk kolektif umut orucudur. Bilimsel bakış, antropologlar bu durumu, mevsim geçişlerindeki kıtlık dönemlerini toplumsal bir disipline sokma çabası olarak görürler. Halk, erzakların azaldığı ölü mevsimde oruç tutarak hem kaynakları koruyor, hem de bu zorunluluğu kutsal bir bekleyişe dönüştürüyordu. Sümer mitolojisinde Ölüler Diyarı, bugünkü cennet ya da cehennem kavramlarından çok farklı, oldukça kasvetli ve etkileyici bir yerdir. Sümerler buraya Kur, Irkalla veya Kigal derlerdi. İşte bilimsel araştırmalar ve mitolojik tabletler ışığında geri dönüşü olmayan ülke. Toz ve Çamur Krallığı. Sümer inanışına göre yeraltı dünyası, yer kabuğunun derinliklerinde, okyanusun bile altında karanlık bir mağara sistemidir. Buradaki ruhlar yemek olarak toz yer, içecek olarak çamurlu su içerlerdi. Güneş ışığı oraya asla ulaşmazdı. Ruhlar, kuşlar gibi tüylerle kaplıdır ve zifiri karanlıkta uçuşurlar. Orada, kral ile köle, birdir. Herkes aynı, tozlu ve gri sonsuzluğu içindedir. 7 Kapı Ritüeli. Arınma ve çıplaklık. Ölüler Diyarı'na girmek öyle kolay değildir. Şehrin 7 büyük kapısı vardır. Her bir kapıda bekleyen bir muhafız bulunur. Her kapıdan geçerken, dünyevi bir varlığınızı, tacınızı, mücevherlerinizi, kıyafetlerinizi bırakmak zorundasınızdır. En son kapıdan geçtiğinizde, tamamen çıplak kalırsınız. Bu, insanın Ölüler Diyarı'na girerken tüm rütbelerinden,
egosundan ve malından arınması gerektiğini anlatır. İşte bu arınıp hafifleme ve dünyevi olanı geride bırakma fikri, binlerce yıl sonra orucun felsefesindeki nefsini tüm fazlalıklardan arındırma öğretisine evrilmiştir. Sümerlerde orucun öteki dünya ile bağı. Sümerler için oruç, sadece bir yemek yememe eylemi değildi. Bir statü değiştirme aracıydı. Dünyevi olandan kopup, kutsal olana geçmek için bedenin mühürlenmesi gerekiyordu. Sümer tabletlerinde, özellikle Enmerkar ve Aratta Beyi gibi destanlarda, sadece yemekten değil, sözden kesilmekten de bahsedilir. Kişi, Tanrı'nın sesini duyabilmek için kendi sesini susturmalıdır. Bu, binlerce yıl sonra karşımıza Hazreti Meryem'in susma orucu veya İslam tasavvufundaki kılletki kelam, az konuşma olarak çıkacaktır. Sümer tapınaklarında, zigguratlarda, en üst kata çıkacak olan yüksek rahip, günlerce süren bir hazırlık evresine girerdi. Sadece su ve belirli bitki kökleri tüketilir. Yağlı et ve mayalı içkiler yasaklanırdı. Bu süreç aslında bedendeki toksinleri atarak zihinsel bir berraklık ve hafiflik hali yaratmaktı. Rahipler, bu açlık sayesinde rüyalarının ve vizyonlarının daha net olduğuna inanırlardı. Ziggurat ve oruç. Yükseliş öncesi arınma. Zigguratın basamaklarını tırmanmak, sıradan bir yürüyüş değildi. Bu manevi bir yolculuktu. Bir rahibin zigguratın en üst katına, yani Tanrı'nın odasına girmesi için bedenen ve ruhen saf olması gerekiyordu. Bu yüzden yükselmeden önce günlerce süren pudu oruçları tutulurdu. Bilimsel olarak, yüksek irtifaya az besinle çıkmak, rahiplerin oksijen ve açlık etkisiyle farklı bilinç seviyelerine geçmesini kolaylaştırıyordu. Bu durum, gördükleri rüyaları, tanrısal mesaj olarak yorumlamalarına zemin hazırlıyordu. Sosyolojik ve ekonomik merkez. Zigguratlar sadece dini merkezler değil, adeta şehrin can damarlarıydı. Zigguratların altı, tahıl ambarlarıydı. Halk, hasadını buraya getirirdi. Rahipler ise, bunu adaletle dağıtırdı. Okul ve kütüphane olarak, ilk çivi yazılı tabletler, ilk matematik dersleri ve ilk yasalar bu yapıların gölgesinde doğdu. Bugün beraberce sadece bir takvim yaprağını değil, insanlık tarihinin en derin dehlizlerini araladık. Gördük ki, Mezopotamya'nın o kavurucu güneşinin altında zigguratların basamaklarını arınmak için tırmanan o Sümerli rahibin yüreği ve bugün iftar topunu bekleyen, bir yudum suyun şükrüne hazırlanan sizin yüreğiniz aynı ritimle atıyor. 5000 yıl geçmiş olsa da, coğrafyalar değişip isimler değişse de insanın o kadim arayışı hiç değişmedi. Fazlalıklardan kurtulmak,